Günümüzde birçok kişi, depolarında yiyecek stoklamaktadır. Fakat, bunların kullanım tarihinin geçmesi sonrasında hala yenilebilir olup olmadığı araştırılmaktadır. Bu gıdalardan pirinç ve şeker, sonsuza kadar bozulmadan kalabileceği düşünülmektedir. Ancak arkeologlar, yapıldığı zamandan günümüze kadar, binlerce yıl uzun süren yiyecek ve içecekleri ortaya çıkarmışlardır. Bu yiyecekler ve içecekler hangileri? Birlikte göz atalım. Roma şarabı. Şarap hakkında herkesin bildiği bir şey varsa, o da ne kadar eski olursa olsun, o kadar pahalı olduğudur. Bir Alman mezarında bulunan Roma dönemi şarabın, hala sıvı kaldığı görülmüştür. Mühürlü şarap şişesinin, 1650 yaşında olduğu tahmin edilmektedir. Şişeyi açmadan önce bilim adamları, şişenin içerisindeki renksiz sıvı üzerinde testler yaptılar. Test sonucunda, şarapta hiçbir bakterinin olmadığı anlaşılmıştır. Fakat alkol değerlerine rastlanmadığı da görülmüştür. Ayrıca, zamanla şişe şarabı tatlanmış ve tıbbi özellikler vermiş olabilecek otlar görülmüştür. Roma ekmeği. Vezüv Dağı patladığında, Pompei ve Herküle'nin kasabalarını yok etti. Yine de yıkım eylemi, arkeologların keşfetmesi için kasabaları güzel bir şekilde korudu. Patlama sonrası vahşi sıcaklıktan dolayı, birkaç Roma somun ekmeği yanarak günümüze gelmiştir. Modestus adlı bir adama ait bir fırında, yakında şehri ele geçirecek felaketten hemen önce, pişirmek için fırına girmiş yuvarlak somunlardan, 81'inin bulunduğu bir fırın keşfedildi. Ayrıca fırıncıların damgasını en üste taşıyan başka somunlar da bulunmuştur. Bu damgaların, bir çeşit reklam veya kalite garantisi olabileceği düşünülmektedir. Tereyağı. Turba bataklıkları, organik maddenin korunmasına yardımcı olan, benzersiz özelliklere sahip bir yerdir. İrlanda'da insanlar, bu bataklıklardaki çimleri kesmek için dışarı çıktıklarında, tuhaf bir şekilde tereyağına benzeyen bir maddenin kütlelerine rastladılar. Araştırmalar sonucunda, 5000 yıl öncesine kadar uzanan en eski tereyağı olduğu ortaya çıktı. Eski İrlandalıların bu yöntemi, tereyağın bozulmaması için ya da onları hırsızlardan korumak için gömmüş olabilecekleri akla getirmiştir. Yaklaşık 36 kilogram, diğer bir fıçıda 45 kilogramın üzerinde tereyağı bulunmuştur. Ünlü şef Kevin Thornton, eski bataklık tereyağından bir ısırık denediğinde, bariz bir şekilde kopmuş olarak tanımlamıştır. Çin çorbası. Arkeologlar genellikle antik gıda depolama kapları bulurlar ve kaplara gömülü parçaları mikroskopla analiz ederek, içine ne koyduklarını belirleyebilirler. Şanslı olduklarında, içinde ne olduğunu kısa sürede bilmek için, yeterince belirli bulgular da vardır. 2010 yılında Çinli araştırmacılar, M.Ö. 400 civarından kalma bir mezarı keşfettiklerinde, bronz bir kap ve içinde sıvı bir şekilde çorba buldular. Zaman, bronz kabı yeşile çevirmişti. Hala çorbanın içinde onu tatlandıracak hayvan kemikleri olduğu görülmüştür. Daha sonra yapılan incelemede, kemiklerin öküzlere ait olduğu ve çorbanın merhuma öbür dünyaya yolculuğunda, keyif vermesi için konulduğu ortaya çıkmıştır. Yanmış İngiliz ekmeği. İngiliz yemekleri, dünya çapında çok fazla üne sahip değildir. Genellikle aşırı pişmiş, haşlanmış veya yanmış olarak resmedilirler. 5500 yıl öncesine dayanan bir buluntuda, Britanya mutfağının kökenleri olmuştur. Arkeolojik bir alanda bulunan ekmek, ilk ele geçirildiğinde o kadar yanmıştı ki kömürle karıştırılmıştır. Ekmek olduğu, mikroskopla incelendikten sonra anlaşılmıştır. Bununla beraber diğer buluntular arasında, çanak çömlek parçaları ve bir taş bıçak da vardır. Pita ekmeği. İngiliz ekmeğinden daha önce yapıldığı söylenmektedir. Ürdün'deki bir şöminenin kalıntıları arasında keşfedilen ekmeğin, M.Ö. 14500 yıllarına ait olduğu düşünülmektedir. Bu keşifle birlikte, tarımın o zamanlarda da yapıldığı anlaşılmıştır. Onu pişiren Natufyan halkının, yabani arpa ve yulaftan toplanan tahılları kullandıkları ve kazdıkları bitkilerin yumrularını karıştırarak elde ettikleri gözlemlenmiştir. Bu ekmeği keşfeden araştırmacılar, yapımında kullanılan malzemelerle ekmek yapmayı denediler ve kısmen de başarılı oldular.
Sonuç olarak hamuru pişirmeyi başardılar, fakat ekmek tuzlu olmuştur. Antik bal. Bilinen kadarıyla, asla bozulmayan birkaç gıda maddesinden biri de baldır. Yüksek şeker içeriği nedeniyle, üzerinde büyümeye çalışan bakteriler ozmoz tarafından emilir. Bal ayrıca glukolik asit ve mikroorganizmaların yaşamaması için, az miktarda hidrojen peroksit içererek kendini korumaktadır. Mısırlıların bu olayı bilmesinden, cesetlerini sonsuza dek korumaya çalışırken, mezarlarında uzun süre dayanacak bir yiyecekte koymak istemişlerdir. Bu düşünceleri sayesinde Büyük Piramit yakınlarında, 3000 yaşın üzerindeki bal kapları keşfedilmiştir. İçindeki balların, bugün hala yenilebilir olduğu söylenmektedir. Bunlar bilinen en eski bal örnekleri olsa da, bunun çok ötesinde bal ve bal mumu kullanan insanlar olduğuna dair kanıtlar olduğu bilinmektedir. Çin eriştesi. Erişte, çoğu evinkilerinde olmazsa olmazdır. Çünkü acil bir yemek olarak yıllarca dayanabilmektedir. 2005 yılında, Çin'de muhtemelen yenmez olan ve 4000 yıl öncesine dayanan bazı erişteler keşfedildi. Darı tohumundan yapılan erişte, devrilen bir kabın içinde yerin 3 metre altındaki arkeolojik bir alanda keşfedildi. Tüm site büyük bir depremle harap olmuş gibi görünüyordu. Fakat, depremde ters çevrilmiş kase boş bir alan yaratarak, eriştelerin üzerine düşen enkazı önlemiştir. Ayrıca oksijenin içeri girmesini de engelleyerek, eriştenin bozulmasını önlemiştir. Böylece günümüze kadar gelmiştir. Roma yumurtası. Yumurta parçaları daha önce Roma gömülerinde bulunmuştu. Günümüze kadar sağlam gelmiş yumurtalar, suya yerleştirilmiş dokuma bir sepette bulunmuştur. Arkeologlar, 4 yumurtayı çıkarmaya çalışırken 3'ü parçalanarak, etrafı çürümüş bir koku saldı. 4.'sü nazikçe çıkarıldı ve bozulmadan günümüze kadar gelmiştir. Mısır peyniri. Mısırlı Ptahmes'in mezarı 1885'te keşfedildi. Mezardan çıkan eserler, dünyanın dört bir yanındaki müzelere dağılmış, yüzlerce harika eser içeriyordu. 2010'daki keşifte arkeologlar, ölü adamın yanına yerleştirilen birçok kavanozun olduğunu keşfettiler. Kırık saksıların arasında, beze sarılı garip beyaz bir kütle buldular. İlk bilimsel analizde ne olduğundan emin olamadıkları şeyin, M.Ö. 13. yüzyıla ait olduğunu keşfettiler. Daha sonra yapılan araştırmada, pastörize edilmemiş sütte bulunan ve potansiyel olarak ölümcül hastalıklara neden olabilecek, bruselloz bakterisinin içerdiğini bulmuşlardır.